Hem o hayal ve gerçek, hem bana dair hem bana dair olmayan, hem çok kıskanan ve hani öykünen ve bir taraftan da aslında çok hak eden, o küçük o 2 yaşındaki kız çocuğunun dilinden bir şey söylemek, oradan anlatmak, bütün şeyiyle, o çocuk haliyle ve hani herkesin canını yakmak bir taraftan. Yani bütün hani o öfke dediğim şey aslında böyle bir şey. Herkesin canını bir yerden yakmak istiyorum. Bu yakmak istediğim yerde o toplum ayağı. O feodal yapılardan sıyrılamamış, lümpen yer yer. Bir sürü o gençliğin ya da işte öğretmeninden işçisine o büyük güruhun sindirmeye çok açık, örgütlenmeye çok kapalı. O bütün aslında Türkiye'yi bize çok bence anlatan bir şey var. Bir grafiği var ve ben o grafiği bu işlemek istedim. Çünkü 2 yaşındaki bir kız çocuğu olarak hikayede 2 tane mekan seçtim. Aşağı şehir ve yukarı şehir. Ve yukarı şehirdeki insanların giderek yani bu cinayetin ardından o suskunluklarıyla beraber o şehri terk etmeleri ve o şehirde sadece bir Rüzgar babanın yaşamaya başlaması, o küçük kızın babasının yaşaması ve sadece onun orada esiyor olması ve o konuşmamayı tercih eden o insan grubunun gitgiderek çirkinleşerek o karanlıkta yaşaması, kendilerini orada daha güvenli hissetmeleri ama grotesk bir şekilde böyle elleri ayakları çirkinleşmiş bir sürü insansı varlıklara dönüşmeleri. Bütün bunlar aslında bence Türkiye'de bugün de çok olan, sadece Türkiye'de değil, yani dünyanın bir sürü coğrafyasında suskunluğun toplumsal travmaları yaratmada, bunu yapmada, güçlendirmede ne kadar aslında etkili bir şey olduğunu hissettiğim bir şey. Dolayısıyla onları biraz hedef olarak aldım bu işte. Yani failler de var. Yani o cinayetin işlenme anına dair bir şey de var. Orada yine bir kukla tiyatrosu yapıyoruz. Orada da yine bir o olay anını gösteren bir şey var ama benim asıl hikayem o toplum kesimi. Sessizlik üzerine hiç düşünmemişken böyle oradan bakınca çok fazla yere oturduğunu hissediyorum hakikaten. Yani o hani hiçbir şey yapmamış olmaklık, bu aslında olmak, sessiz kalmak, hiç soru sormamış olmak, o bütün merakını kendi içinde tutmak, tek bir kişiye dahi hani yani bir alan açmadan, çerçeve hiç genişletmeden kendi içinde sana ait bir şey olarak sır gibi tutmak. Sessizlik benim hayatımda böyle bir şey olsa gerek. Ve hani benim kişisel hayatım sağ tandanslı bir aile ortamına zorunlu girişimiz, yani eklemlenişimiz annemin kendi ailesine ve o aile yapısı içerisinde o politik dünya içerisinde sadece iyi bir adam olarak tanımlanan bir babanın çocuğu olmak ve orayı sorgulayamayacak kadar kapatılan, susulan, konuşulmayan bir alan. Ve sonrasında sorgulamaya başladığımda hani yer yer böyle hani bizden yani bir mahcubiyet duyan ama bir taraftan da kendini de öne koyan bir lokal Nevşehirli hemşeri ayağı ve o insanların suskunduklarından hiç söz etmemeleri aslında ama olayın tanıklarını dinlediğimde 9 yaşındaki bir çocuğun feryadını o sırada yakalayın şunları tutun şunları dediğinde o 9 yaşındaki çocuğun hiç kimsenin bir şey yapmayışı. Bütün bunlar benim içimde evet bir öfkesi yaratıyor. Kendi sessizliğime dair de bir öfke ve bunun aceleciliği aslında. Hani sanki o çığlığa
sesimi ciğerimi güçlendirmek ister gibi bir çabam var ve bunu yaparken de belki de hem kendimi sorguluyorum hem de çok sorgulanması gereken o toplum ayağına bir şey söylemeye çalışıyorum. Telaşım biraz şu galiba Eylem, sanıyorum bunu sen de yaşıyorsundur. Tanıklar ölmeden daha çok konuşmak. Ne anlatacaklar bana, ne söyleyecekler ki acaba dediğimde de bilmem, belki bir şey daha. Peki o bir şey daha çok mu bir şey anlatacak bana, bunu da bilmiyorum. Ama böyle hani bir açlığı, hani onu da duymak istiyorum ben demek. Yani hep böyle bir yeni bir şey duyacağını hissetmek.